Merhaba arkadaşlar, Matuşka kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Canım ne Recep İvedik ya, ben sanat filmi seviyorum, izlemem öyle şeyler deyip gizli gizli izleyip güldüğünüzü biliyorum. Çünkü Recep İvedik izlemeyenleri uzaylı gözüyle bakan kitlelerin içindeyim. Ama bir tık pisliği abartıyor, tamam. Peki istemsiz olarak bütün kitleleri etkisi altına alan bu Recep İvedik'in sırrı ne? Neden bu kadar çok izliyoruz? Neden 6 tane filmi çekildi? Neden asla bitmiyor? Neden Arka Sokaklar gibi bir şey oldu? Neden? İşte o sebepler. Klasik, kaba ve kıllı Türk erkeği imajıyla bütünleşmiş olan Recep İvedik gerçekten içimizden biri. Yani böyle insanlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kadar çok göstermeseler de. Ayrıca Recep İvedik samimiyetiyle, doğallığıyla herkesi etkiledi. Bunu bir kabul edelim. Hadi ikincisini izlemedin, üçüncüsünü izlemedin. Birincisini mutlaka izledin ve kıkır kıkır güldün, yani bunu saklamana hiç gerek yok. Bir kere hangi ortama girerse girsin kendince uyum sağlamaya çalışıyor. Yogaya gidiyor, aikidoya gidiyor, tiyatroya gidiyor ama her yerde kendince bir şekilde ortama uyum sağlıyor. Bu Kalemun gibi bir karakterimiz bizim Recep. Yani hepsinde bir sıkıntı çıkarıyor, orası ayrı. Yeri geldiğinde gaz çıkaran, yeri geldiğinde geğiren bir karakter kendisi ama olsun, biz onu öyle sevdik. Sadece biraz fazla doğal. Yani doğal olacağım derken eşeğin kulağına su kaçırıyor tabii ama hangimiz istediğimiz şeyi istediğimiz şekilde ve istediğimiz ortamda yaşayabiliyoruz? Tabii ki hiçbirimiz. Bunu bir tek Recep yapabiliyor. İnsanların tepkisini önemsemiyor. Yani insanların gözünde neymiş, ne olmuş hiç önemli değil. Kendini, o ortama, bulunduğu insanları bir şekilde kabul ettiriyor. İtiraf edelim, bir tık özeniyoruz karakter bakımından. Peki Recep İvedik 6'da bize ne bekliyor? 6. Konya Kuru Fasulye Festivali'ne siz değerli üyelerimiz aramızda girmekten mutlu duyarız diye bak. Öncelikle Afrika kabilesi maymunlar ve yılanlar bekliyor. Bu sefer kabileye değil, maymun ve yılanlara kafa tutuyor Recep İvedik. Yani maymunlar, yılanlar, kabileler neler neler göreceğiz bu filmde. Ha? Adam gibi hadi. Demek ayrılık vakti geldi açar. O nasıl hareket lan? Yavşak. Ayrıca Recep İvedik filmleri tanınmamış oyuncularıyla da herkesi etki altına alıyor. Çünkü bu sefer ekranda sürekli gördüğümüz yüzleri filmde görmeyince, tanımadığımız kişileri görünce inandırıcılık bir tık daha artıyor. Recep İvedik kaba saba olsa da, kıllı mıllı olsa da gerçekten herkesin özendiği bir karakter aslında. Çünkü özgüveni tam. Kendinden emin, kendini asla aşağıda görmüyor. Hatta kendini öyle yukarıda görüyor ki başına birçok şey açabiliyor. Ama daha ne olsun ya, özgüveni tam, istediği ortama istediği şekilde ayak uydurabiliyor. Hangimiz bunu yapabiliyoruz? Mesela bir topluluğa girdiniz, bir konuşma yapacaksınız. Recep İvedik ne yapar? O topluluğun karşısına geçer ve nasıl konuşacağını hepimiz çok iyi biliyoruz artık. Ama biz olsak, ay ne konuşacağım, o kadar kişi bana bakıyor diye cebelleşiriz kendimizle. Ama Recep İvedik'in özgüveni tam, hiç kimseye benzemiyor. Karşındaki kişi istemediği bir hareketi yapacak. Recep İvedik basıyor onu tokatı ya da lafı yapıştırıyor. Biraz kaba yöntemlerle, ilkel yöntemlerle yapıyor ama olsun, sonuç olarak istediğini yapıyor. Aşkı için bile olmadığı biri gibi davranmıyor. Sibel'i hatırlarsınız, Recep İvedik 1'deki çocukluk aşkı. Yani Sibel için elinden gelen her şeyi yapmıştı, ona çok değer vermişti, hatta aşık olmuştu ama hiçbir zaman olduğundan farklı biri gibi görünmeye çalışmadı. Kabalığıyla, sabalığıyla yaptığı her şeyi kadının yüzüne vurdu. Biraz garipti tabii ama olsun. Yani kalbi de kendisi kadar hassas. Ama yani sonuçta böyle biri olmak da her baba yiğidin harcı değil. Yani kim olmadığı biri gibi davranmadığını söyleyebilir ki bize. Recep İvedik şimdi evindeyken istediği pislikleri yapıyor. Yani şimdi diğer dizilerde ya da filmlerde olduğu gibi röpte şambırlarla, ne bileyim abiyelerle, takım elbiselerle falan dolaşmıyor evin içinde ya da böyle şıkır şıkır pijama takımları bilmem ne. Yani görüyorsunuz neler giydin. O turuncu gömleğini zaten çıkarmıyor. Ya karakterimiz bu, bizim halkın adamı falan diyorlar. Recep İvedik modern kent insanının artık böyle bunaldığı noktada ortaya çıkan bir karakter aslında. Yani insanlar o kadar bunaldı ki içlerinden bir Recep İvedik çıkıyor ve bunu fark etmiyorlar. Bunu televizyonda işte sinemada falan gördüklerinde de çok gülüyorlar, çok eğleniyorlar. Neden? Çünkü hepimizin içinde bir Recep İvedik var. Recep İvedik herkesin içindeki o barzoyu, yeter artık ya salacağım durumunu size yaşatarak sizin de tatmin olmanızı sağlıyor aslında, farkında değilsiniz. Recep İvedik gibi olmak istemek de kabalığını bir kenara koyduğumuzda, barzoluğunu falan filan onları bir kenara koyduğumuzda gerçekten mümkün. Çünkü dediğimiz gibi onun hiç maskesi yok. Nabza göre şerbet de vermiyor.
Yani insanlar gerçekten, dünyadaki bütün insanlar Recep İvedik gibi davransa hayat aslında çok güzel bir yer olurdu. En azından kimse hayal kırıklığına uğramaz. Ay meğer bu ne pislik bir insanmış falan da demezdi. Yani arkadaşlar hep birlikte Recep İvedik olalım. Bu dünyada Recep İvedikler çoğalsın diyorum ve Recep İvedik 6'ya gidiyorum. Gelen var mı? Yani sonuç olarak Recep İvedik 6 diye bir gerçek var. Önümüzde duruyor. 8 Kasım'da vizyona girecek ve bakalım bu sefer neler izleyeceğiz. Ama güleceğimize eminim. Çünkü biz bu adamı ne kadar yersek de seviyoruz arkadaşlar. İtiraf edelim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmadan videoyu kapatmak yok.